Hollanda'ya hoş geldiniz. Diyebilirim ki geçtiğimiz cuma itibariyle artık Hollanda'daki resmi şahsiyetim tanımlandı. Benim partnerimin burada yaşaması ve dili bilmesi sebebiyle benim için süreç daha rahat oldu. Ama tek başıma gelseydim bulmakta zorlanacağım ya da öğrendikten sonra çok şaşırdığım birkaç şey oldu. Buraya yeni gelecekseniz eğer, ki gelecek çok insan olduğunu biliyorum. Instagram'dan çok güzel yeni insanlarla takipleştik. Bana sorular soruyorsunuz yeni geleceğiniz için. Belki bu insanları da buradan böyle net bir şekilde geldikten sonra ne yapmaları gerektiğini madde madde anlatıp onlar için süreci biraz kolaylaştırırım diye düşünüyorum. 2021 Nisan-Mayıs aylarının uygulamalarını sizinle paylaşıyor olacağım. Ama siz yine de her zaman takip ediyor olun. Bazı uygulamalar değişebiliyor. O zaman başlayalım. Uçak biletinizi aldınız, geldiniz. Tebrikler. Ancak şimdi Hollanda'daki resmi hayatınızı başlatabilmek için bankalarla, iş kurumlarıyla, sağlık kuruluşlarıyla ilişkilerinizi başlatabilmek ve sürdürebilmek için, yani kısaca Hollanda'da yaşamaya başlayabilmek için burada yapmanız gereken bazı işlemler var. Bazıları zorunlu, bazıları zorunlu değil ama zorunlu. Ve ben neler yaptım, hangi sırayla yaptım ve hangi sırayla yapılması daha rahat oluyor, daha rahat bir süreç geçirtiyor insana. Bunları anlatmak istiyorum size. Sabah bir hevesle parka gidip videoyu orada çekmiştim ama en önemli maddelerden birini unutmuşum. Hepsi kaydığı için evde yeniden kaydetmek istedim. Ama öbür videolara da kıyamadığım için ikisini birlikte birleştireceğim. Haberiniz olsun, bu kız ne yapıyor bir evde bir parkta demeyin. 7 maddede Hollanda başlangıç kitini bugün size anlatıyor olacağım. Birinci maddemiz. Bunu buraya geldiğiniz an, hatta gelmeden önce yapabilirsiniz. O da belediyeden randevu almak. Belediyeye kayıt yapılması gereken en önemli şeylerden bir tanesi. Çünkü belediye kaydından sonra BSN numarası, yani buradaki kimlik numaranız belediyeye kayıt yaptırıldıktan sonra size veriyor. Ve BSN numaranız buradaki en temel numaranız. O olmadan diğer hiçbir şeyi yapamazsınız. O yüzden belediye kaydı yapılması gereken birinci sıradaki şey. Belediye için randevuyu online alıyorsunuz. Randevusuz nasıl yapılıyor bilmiyorum. Belki gittiğinizde de yardımcı oluyor olabilirler ama ben randevu alıp gittim ve her şey çok kolay geçti böylelikle. Yerleşeceğiniz belediyeyi seçip randevu alıyorsunuz. Randevunuz geldiğinde de gidip birkaç form doldurup imza atıp ikametgah kaydınızı yapmış oluyorsunuz diyebilirim o belediyeye. Oturum izninizin tipine göre yanınızda getirmeniz gereken belgeler değişiyor. Örneğin ben partner vizesiyle geldiğim için buraya getirmem gereken belge nüfus kaydımdı. İngilizce tercümesiyle birlikte ve apostil damgasıyla, mührüyle birlikte. Onun dışında pasaportumu tabii ki görmek istiyorlardı. Başka bir belge götürdüğümü hatırlamıyorum ama sizden istenen belgeler randevu aldığınız zaman konfirmasyon mailinde size zaten gönderiliyor oluyor. Diyelim ki buraya geldiniz, ondan sonra yapacaksınız ya da randevunuz için bekliyorsunuz. Orada yapılması gereken birkaç şey var. İkinci maddeye geçebiliriz böylelikle. İkinci madde SIM kartı almanız. Hollanda'da bir SIM kartı almanız bence çok önemli. Şey gibi düşünebilirsiniz, hani ya şu an çok acil değil, kendi hattımı devam ettirebilirim falan gibi düşünebilirsiniz ama yeni bir ülkede bir hayata başlıyorsunuz ve bu aralar, yani yeni Hollanda'da kayıt olduğunuz birçok sisteme iletişim bilgilerinizi vereceğiniz bu günlerde yeni bir Hollanda numaranız olması önemli ki böylece bütün iletişim bilgilerinizi verirken taze, sizinle iletişime geçebilecekleri, size her dakika ulaşabilecekleri Hollanda numaranızı vermiş olursunuz. Ben öyle yaptım ve süreç çok daha kolay aktı benim için. Yani o hattan aradılar, bu hattan aradılar. Ay, maili kaçırmışım, aramayı kaçırmışım, SMS'i kaçırmışım gibi bir durum yaşanmadı. Başından beri hep erişilebilirdim. O yüzden de çok kolay bilgilendim bütün süreçlerden. Dolayısıyla bence ikinci yapmanız gereken şey buradan bir SIM kartı almak. Bunun için tabii ki burada birçok operatör alternatifi var. İnternetten araştırabilirsiniz. Fiyatlarını, paketlerini ve tercih ettiğinizde internetten yine başvurabilirsiniz. İnternet mağazasından başvurduğunuzda SIM kartınız evinize geliyor. Benimki hemen ertesi gün gelmişti ve direkt kullanmaya başladım. Çok kolay bir müşteri deneyimi var. Mağazaya gitmenize, bir şeylere imza atmanıza vesaire gerek yok. Çok hızlı halledebileceğiniz ve sizin için süreci kolaylaştıracak bir adım olacaktır SIM kart almanız. Üçüncü madde, DigiDay. Digi-ID, Digi-ID gibi düşünebilirsiniz yazılışını. Buradaki e-devlet sistemi. Buradaki e-devlet sistemine mutlaka kayıt olmanız gerekiyor.
Ve bunu mümkün olan en kısa sürede yapmanız gerekiyor. Çünkü hani bizdeki E-Devlet gibi düşünün, gerçekten çok kullanılan bir sistem. Hatta daha da fazlası. DigiID birçok sistemle birbirine bağlantılı. Sağlıkla ilgili durumlarınızda, işle ilgili durumlarınızda hep DigiID faydalanıyor olacaksınız yakın zamanda. DigiID'ye kayıt olmak en hızlı yapılması gereken şeylerden bir tanesi. Ama bunun için BSN numaranıza ihtiyacımız var. BSN numarası size belediye kaydından gelen zarfta oluyor. Size 5 gün içerisinde bir mektup geliyor. Hatta 5 gün bile sürmüyor. Yine benimki ya ertesi gün ya ikinci gün falan gelmişti sonrasında. Bu postanın içerisinde sizin BSN numaranız yer alıyor. BSN numaranızla birlikte DigiD'ye başvuruyorsunuz. Ve artık burada online hükümet sisteminde bir kaydınız oluyor. DigiID uygulaması da var. App'ini de indirmeniz gerekiyor ve app'ten de tekrar yine security check'le birlikte giriş yapmanız gerekiyor uygulamaya. Ondan sonra sigortaya başvururken diğer bütün işlemlerinizde DigiID lazım olacak. O yüzden 3. madde olarak DigiD'ye başvurmanız gerektiğini söyleyebilirim. 4. maddemiz, bu yine paralel de olabilir. Hani size gelecek olan zarfları beklerken, bir takım deadline'ları beklerken çok rahat yapabileceğiniz bir şey. O da Hollanda'nın ulaşım kartına başvurmak. Burada ulaşım tek bir sistemden yönetiliyor. Hani bizdeki gibi Ankara'da Ankara kart, İstanbul'da İstanbul kart gibi bir sistem yok. Tek bir ulaşım sistemi var ve siz onun kartını aldığınızda Hollanda'nın her şehrinde her türlü ulaşım aracını kullanabiliyor oluyorsunuz. Kayıt olmadığınızda bu sisteme böyle mavi, herkes için verilen, genelde turistlerin falan aldığı bir kart alıp gidebiliyorsunuz, içine para yükleyip. Ama artık burada bir hayata başlıyorsanız bence buranın kendi adınıza ait bir ulaşım kartını edinmekte fayda var. Bunun için yine nereden başvurabileceğinizi linke bırakırım açıklamalar kısmında. Çok kolay bir online sistemden BSN numaranızla birlikte başvuruyorsunuz ulaşım kartınızla. Fotoğraf yüklüyorsunuz içine ve galiba 10 euro gibi bir ücreti var. Yani içine yüklediğiniz paranın dışında sadece kartın kendi ücreti 10 euro gibi bir şey. Bu ücreti ödüyorsunuz kredi kartınızla ve yine 2 gün içinde falan ulaşım kartınız evinize gelmiş oluyor. Hatta gösterebilirim size nasıl bir şey olduğunu. Bu mavi olan, herkesin aldığı, hani turistlerin falan aldığı geçici OV çip kart. İçine para yükleyip transfer sağlayabiliyorsunuz yine bütün ulaşım araçlarında, tren, otobüs vesaire. Bu ise şahsi olan kartınız, size yeni verilen kartınız. Böyle bir fotoğraf yüklüyorsunuz sisteme. Adınız, soyadınız, kart numaranız var ve bu da şahsınıza özel olan sarı OV çip kart. Sizinle başvurarak bu sarı kartı almanız bence çok iyi olur. Çünkü ileriki maddelerde ulaşım araçlarını kullanmanız, başka şehirlere muhtemelen seyahat etmeniz gerekecek. O yüzden araya bu ulaşım kartı maddesini sıkıştırdım. 4. madde olarak bunu aradan çıkarmanız sizin faydanıza olur. Geldik 5. maddemize. 5. maddemiz sağlık sigortası. 5'e koyduğuma bakmayın, aslında çok önemli bir madde. Çünkü burada olmazsa olmazlardan bir tanesi. Geldiğinizde yapmanız gereken ilk öncelikli şeylerden bir tanesi, ama BSN numaranıza ihtiyacınız olduğu için belediye kaydından sonra yapabiliyorsunuz. Sigorta burada zorunlu ve tamamen özel sektöre ait bir servis. Devletin sağladığı bir sağlık sigortası yok. Her vatandaşın kendi sigortasını özel kurumlar aracılığıyla kendisi yaptırması gerekiyor. Dolayısıyla tahmin edersiniz ki bu burada büyük bir sektör. Birçok sigorta kurumu var. Onların sağladığı çok çeşitli sigorta servisleri var, paketleri var. Sizin bu sigorta firmalarını araştırıp, paketlerini, fiyatlarını araştırıp kendinize uygun olanı seçmeniz ve satın almanız gerekiyor. Kritik nokta şu: belediye kaydını hangi tarihte yaptırdıysanız, ayın hangi tarihinde, önünüzdeki ayın 1'ine kadar sigortanızı yaptırmış olmanız gerekiyor. Örneğin belediye kaydını ayın 20'sinde yaptırdıysanız 10 gününüz var demektir sigortanızı yaptırabilmek için. Bunu iyi ayarlayın derim. Çünkü burada gerçekten yaptırımı olan ve dikkat edilen servislerden bir tanesi. Sigorta yaptırmadan zaten ne işe başlayabiliyorsunuz, ne burada herhangi kurum ve kuruluşlarla iletişime geçebiliyorsunuz falan. Sizin için bayağı hayati öneme sahip olan maddelerden bir tanesi. Bunu da yine online olarak yaptırabiliyorsunuz tabii ki. Ben Silver Cross diye bir firma seçtim. Flemenkçe adı
farklı. Aşağıda linkini bırakırım. Birkaç paketleri vardı. Ben basic olanı seçtim. Size böyle bazı servisler sunuyorlar. Servisleri madde madde sunuyorlar. Siz o maddelerden istediklerinizi seçiyorsunuz. Ne kadar çok madde seçerseniz ya da ne kadar ağır maddeler seçerseniz, işte dişler, gözler falan, tabii ki ödediğiniz prim o kadar artıyor. Ben basic bir paket seçtim. Sanıyorum 4 maddelik bir şey seçmiştim. İçinde fizik terapi olan bir şey. Hani burada düşersem, kalkarsam, çok düşen bir tipim çünkü. Bisikletten düşersem falan diye. Yurt dışında cover edilmeyi seçtim. Çünkü artık Türkiye'ye gittiğimde sosyal sigortam olmuyor olacak. O yüzden Türkiye'ye gittiğimde beni koruyacak ya da seyahat ettiğimde beni koruyacak bir şeye ihtiyacım vardı. Bunun gibi birkaç madde seçtim ve şu anda aylık primlerim 118 euro. Sigortanızı yaptırdığınızda da yine size posta yoluyla bir kart geliyor. Şöyle bir kart o da. Bu kartı her zaman yanınızda taşımanız gerekiyor. Arkasında da böyle yine sizin bilgileriniz var. Öyle ki hani düştüğünüzde, kalktığınızda, acil bir şey olduğunda, başınıza bir şey geldiğinde bütün Hollandalıların üzerinde var bu kart. Çünkü direkt hani ambulans falan gelip sizi alırsa bu kart aracılığıyla sizi hastaneye götürüp sigortanızın kapsadığı işlemleri sigortanız aracılığıyla yerine getiriyorlar. Dolayısıyla bu kartı her zaman yanınızda taşımanız önemli. Geldik 6. maddeye. Oturum izninizin kendisini almak. Yani oturum izninin kartını almak. Ya da buradaki kimlik kartınızı almak da diyebiliriz. Kimlik kartınızı almak için yine belediyeye bağlısınız. 1. maddeye bağlısınız. Çünkü belediyeye kayıt yaptığınız zaman belediye Hollanda'nın göçmen bürosuna bir bildirim gönderiyor. İşte Bade ise mesela Bade kişisi Dordrecht'te yaşadığını, bu adreste ikamet ettiğini bana kayıt yaptırdı diye IND'ye, göçmen bürosuna bir bildirim gönderiyor ve daha sonra size IND'den yine bir posta geliyor. Size artık davet ediyorlar oraya. Daha doğrusu randevu alabilmeniz için hak vermiş oluyorlar. Hani gelip oturum izni kartınızı, kimlik kartınızı almanız için bürodan. O davet gelmeden kendi kendinize randevu alamıyorsunuz. O da sanırım 10 iş günü içerisinde yine posta yoluyla size bir evrak geliyor ve sizi davet ediyorlar. Ama mesela şöyle aksaklıklar olabiliyor. Beni hemen bu 10 iş günü içerisinde davet etmediler. Birkaç resmi tatil falan girdi araya. Hatta biz de hani şey diye düşündük, yani resmi tatillerden biraz sarkmıştır falan diye. Ama bekledik davet gelmedi. Dolayısıyla biz aradık kendilerini ve atlamışız davet etmeyi. Aslında her şey hazır sistemde ama size hani posta göndermeyi atlamışız falan gibi bir cevap aldık. Dolayısıyla sürecinizin takipçisi olun. Bu tarz küçük aksaklıklar olursa eğer her zaman ilgili kurumları arayıp ne oluyor, ne bitiyor, sorunuz olduğunda sorularınızı sorabilirsiniz. Her zaman karşınızda bir muhatap bulabiliyorsunuz ve size açıklıyorlar her şeyi İngilizce olarak. O yüzden aramaktan, soru sormaktan, süreci takip etmekten çekinmeyin lütfen. Bu sizin sorumluluğunuz olan bir şey çünkü. Neyse, geç de olsa biz onları aradıktan sonra tamam online randevu alabilirsiniz dediler. Ve online randevu aldım. Gidip kimlik kartımı Den Bosch şehrindeki IND ofisinden almak için. Randevuyu hemen öyle yarına, ertesi güne bulamayabilirsiniz. Ben 10 gün sonrasına aldım yanılmıyorsam. Ve zaman geldiğinde Den Bosch'a trenle gittim ve hemen tren istasyonunun yanındaki IND ofisinden çok kolay, sanırım 5 dakika falan kaldım içeride. Kimlik kartımı aldım. İçerisi banka gibi. Oturum izninizi teslim almaya geldiğinizi söylüyorsunuz. İçeri giriyorsunuz. Zaten randevunuz var ve onlar bunu görüyor. Banka gibi bir sıra numarası alıyorsunuz ve sıra numaranız yandığında vezneye gidip 5 dakikalık bir işlemle falan kartınızı alıp çıkıyorsunuz. Bir parmak izi alıyorlar sadece, hani siz misiniz gerçekten diye teyit etmek için. İkincisi de kartınızı size verip kartınızın üzerindeki bilgiler doğru mu diye kontrol etmenizi ve teyit etmenizi istiyorlar. Bunu yaptıktan sonra ayrılabiliyorsunuz ofisten. Oturum izninizi almak için IND ofise gittiğinizde yanınızda sadece pasaport götürmeniz yeterli. Oraya başka bir belge, başka bir doküman götürmenize veya orada ödeme yapmanıza gerek olmuyor.
Ödemeyi Türkiye'de yaptıysanız eğer, zaten hani elçiliğe oturum izni başvurusu sırasında ödemeyi yapıyoruz genelde. Siz de öyle yaptıysanız IND ofisine hiçbir ödeme yapmanıza gerek yok. Dediğim gibi 5 dakikada kartınızı alıp çıkıyorsunuz. Kartınız ise şöyle bir şey. Bu iğrenç fotoğraflı son dakikada acil çekildiğim biyometrik fotoğrafımın bulunduğu kartımla birlikte artık Hollanda'daki hayatım resmi olarak başlamış oluyor. Bu kart tabii ki sahip olduğunuz artık en önemli şey. Buradaki kimlik kartınız, BSN numaranızdan sonra kartınızı da burada bayağı kullanacaksınız. Resmi işlemlerde, banka işlemlerinde bu kartınızın taranmış hali veya fotoğrafı mutlaka isteniyor. Ve ayrıca bu kartı da sürekli yanınızda bulundurmak sizin yasal yükümlülüklerinizden. Burada sadece oturum izniyle bulunduğunuz için ne zaman polis size sorsa, yolda biri sorsa, devlet kurumlarından bazıları size sorsa her zaman bu kartı çıkarıp gösterebiliyor olmanız gerekiyor. O yüzden bu karta sahip olmak ve her zaman yanınızda taşımak da önemli. Geldik 7. maddemize. Hollanda'da bir yaşama başlamaya şu kadar kaldı. O da banka hesabı. Tabii ki burada bir banka hesabınız olması gerekiyor. Burası tabii ki çok global bir ülke. Uluslararası kartlar da kabul ediliyor. Ama bazı servisler için sadece Hollanda bankalarının kartları kabul ediliyor. Örneğin sigorta gibi. Sigorta şirketinize tanımlayacağınız kart, ödeme yapacağınız kart Hollanda bankalarına ait bir kart olması gerekiyor. Hatta o yüzden kişiden kişiye değişir bu. Ben şu an 7. madde olarak veriyorum. Ama sigorta yaptıracağınız zaman hani sigortanın önüne de geçebilir hemen. Banka kartınızın, bir banka hesabınızın olması gerekiyor. Banka hesabı açtırmak burada biraz yorucu. Biz bir haftadır bununla uğraşıyoruz. Ben hem kendi hesabımı açtırmak istiyorum, hem erkek arkadaşımla bir ortak hesap açtırmak istiyoruz. İkisi de mümkün. Ama biraz zaman alan şeyler. Özellikle yeni oturum iznim olduğu için güvenlik sebebiyle hem şubeye gidip işte pasaportumun ve bu kimlik kartımın fotoğrafını vermemi istediler. Hem tekrar telefonla bazı işlemleri yaptık. Hem app üzerinden devam ettik falan. Biraz zorlu bir süreç. Size maille bazı formlar gönderiyorlar. Siz imzalayıp maille tekrar gönderiyorsunuz. Yani %90'ı online. Böyle sürekli gidip geldiğiniz bir şey değil. Ama diğer hizmetlere baktığımızda daha uzun süren ve biraz daha meşakkatli bir süreç banka hesabı açtırmak diyebilirim. Banka hesabı açtırırken pek bir ücret yok. Çok küçük rakamlar alıyorlar. Galiba 3 euro falan aldılar benim kendime açtığım banka hesabım için. Banka kartlarımızın bir hafta içerisinde adresinize iletileceğini söylediler. Henüz gelmediği için o kartı gösteremiyorum. Ama gördüğünüz gibi avucum şu an kartlarla dolu ve bunların hepsini yanımda taşımam gerekiyor. Yeni bir cüzdan almanız gerektiğini de söyleyebilirim. Çünkü çok fazla yeni kartlarınız ve yanınızda taşımanız gereken çok fazla şey oluyor. Benim söyleyeceğim şeyler bunlardı. Hollanda'ya geldikten sonra burada gerçekten tam anlamıyla bir hayata başlamak için bu 7 maddeyi bir an önce yapmanız gerekiyor. İnternetten başvuracağınız platformların web sitelerinin çoğu Flemenkçe olabilir. Bu ne şimdi, ben bunu nasıl anlayacağım falan gibi düşünmeyin. Hemen yeni bir sekme Dutch to English, Dutch to Turkish, oradan kopyala yapıştırla çevirebilirsiniz. Kendinizi ve zamanınızı ayarlamanın yanı sıra maddi olarak da kendinizi ayarlamanız gerekecek bu yeni masraf kalemleri için. Mecbur olduğunuz şeyler ne ve ne kadar tutacak aşağı yukarı biraz gösterebilmişimdir diye umuyorum. Zor kısım geride kaldı. Bunlar gerçekten çok heyecanlı ve hızlı tamamlanabilen şeyler. Paniğe mahal yok. Her şey çok rahat, çok açıklamalı, online çoğu ve Covid olsa da rahat rahat işleyen şeyler. Umarım siz de hepsini tamamlayıp burada çok güzel yeni bir hayata başlıyor olursunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularınız, yorumlarınız olursa, benim atladığım bir şeyler olursa yorumlarda buraya gelecek diğer arkadaşlarla paylaşmaktan çekinmeyin. Çok merak ediliyor gelmeden önce. İçine gireceğiniz yeni şey, yapmanız gereken yeni sorumluluklar kolay değil. O yüzden onlarla ne kadar bilgi paylaşırsak o kadar işlerini kolaylaştırırız diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.